İkinci kolumuz da bitti. Bakın şöyle göstereyim. Şu kollarımız, şu da önümüz. Şimdi ipimizi öne bağlayıp buraya öreceğiz. Ama önce şu arkadaki ilmeklerimizi şöyle bir ilmek tutucuya geçireceğim. Eğer ilmek tutucunuz yoksa iğne iplikle burayı farklı bir şekilde toplayabilirsiniz. Arkanın ilmeklerini alıyorum. Çünkü burayı daha sonra öreceğim. Elbisemizin bu kısmı biraz teferruatlı. Arkayı topladım. Şimdi önlerimizi de bakın şöyle ilik yerimiz üste gelecek şekilde örerek birleştireceğiz. Onun için şu diğer ilk ördüğümüz önün ilmeklerini de şişimizin ağzı sağ tarafa geleceği şekilde onu da diğer şişime geçiriyorum. Yani şişimizin ucu bu tarafta olacak. Çünkü şöyle örme yönümüz şöyle. Şimdi kolumuz bitti. İpimizi önümüzün kaldığı yerden devam ediyoruz. Şuraya sabitleyeceğiz ipi. Evet. Öndeki altı haroşamıza geldik. Şimdi diğer öndeki altı haroşa ile beraber öreceğiz. Şöyle üst üste. Şu ilik yerinizin üstte olmasına dikkat ederek bir bu şişteki haroşayı bir diğer taraftakini alıyorum. Birleştiriyorum. Şu ikisini alıyorum. Birleştiriyorum. Bu 6 ilmeğimizi böyle ikisini bir alarak topluyoruz. Son bir tanem kaldı. Bakın şu şekilde. Artık yakamızın haroşaları birleşti. Düz örgü yapacağız. Evet, şöyle iki önümüzü birleştirdik.
Şimdi bel kısmına gelene kadar şöyle yaklaşık bir 10 santim kadar dümdüz öreceğiz. Artık haroşa falan yok. Bu kısım da düz olacak. Yaklaşık bir 10 santim düz örgü olarak örelim. Yakamızı birleştirdikten sonra 20 sıra düz ördüm. Bir sıra haroşa ördüm. Şimdi yine kurdelemizin geçmesi için 2 tane örüyorum, artırıyorum, kesiyorum, bir tane örüyorum, artırıyorum, kesiyorum, bir tane örüyorum, artır, kes, bir tane ör olarak bu sıramızı gidiyoruz, haroşa olarak geliyoruz. Tekrar bir sıra daha haroşa yapıp burayı 3 diş haroşamız meydana gelene kadar yapıyoruz. Arka kısmı da aynı şekilde yapacağız. 20 sıra düz örüp 3 sıra haroşanın arasındaki haroşada kurdele yerimizi yapacağız. 1 2 3 diş haroşamız oldu. Şimdi aynı kollarda yaptığımız gibi artırmamızı yapacağız etek kısmında da. İlk ilmeğimi boşaldım. Hemen yanındaki ilmekten başlıyorum. Dibindeki ilmeği aldım, artırdım. Dibindeki ilmeği alıyorum, artırmamı yapıyorum. Her ilmeğin dibinden ilmek alarak sayımızı yine 2 katına çıkacağız. Böyle bütün ilmeklerimizi son ilmeğimize kadar bütün ilmeklerimizin dibinden ilmek alarak sayımızı 2 katına çıkaralım ve tersine gelelim. Ters olarak geleceğiz. Şimdi benim şişimde 104 ilmeğimiz olmuş. Aslında 4 ilmeğimiz fazla. Ee, Şimdi örneğe başlayalım. O 4 ilmeği sonuna doğru keseriz. Şu üst kısmımız düz olduğu için ben şu etek kısmında minik minik bir delikli örnek yapmak istedim. 1 2 3 4 tane örüyorum. 4 ilmek ördüm. Artırıyorum. Şu 2 ilmeği sağa sola doğru kestim. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek ördüm. Yine artırıyorum. Şu 2 ilmeği düzelterek sola doğru kesiyorum. Tekrar arada 8 ilmek 1 2 3 4 5 6 7 8 artırıyorum. Şu 2 ilmeğimi düzelterek kesiyorum. Kestiğim ilmekten sonra 8 tane örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 artırıyorum ve kesiyorum. Her 8 ilmekte artırma ve kesme işlemini yapıyorum. Artırıyorum ve kesiyorum. 1
8. Artır, kes. Şimdi 8 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artırıyorum. Sonunda 4 ilmeğimiz kalacak. Şurada bir 3 ilmeği birden keseceğim. Bir tane öreyim. Bir tane daha keseyim. Kestiğim ilmek 2, 3, 4. Örneğimiz 10 ve onun katları olarak kuruluyor. Şimdi arka tarafında bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Şimdi tekrar ön yüze geldik. Bu sefer 1, 2, 3 ilmek. Pardon, 2 ilmek. 1, 2 ilmeğimiz var başta. Şimdi şu bir sıra önceki artırdığımız ilmeğin yanındaki 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Artırıyorum. Bir ilmeğimizi örüyorum. Bir sıra önce artırdığım ilmek. Artırıyorum. Tekrar sola doğru kesme yapıyorum. Arada 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5. 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Artırıyorum. Bir tane örüyorum. Artırıyorum. 2 ilmeği de sola doğru kesiyorum. Arada yine 5 tane. 2, 3, 4, 5. Önce sağa doğru kesiyorum. Artırıyorum. Bir tane örüyorum. Artırıyorum ve sola doğru kesiyorum. Arada da 5 ilmek örüyorum. Bu sırayı da böyle gideceğiz ve tersini geleceğiz. Şimdi tekrar ön yüze geldik. Bak şöyle bir üçgenimiz oluştu. Şimdi ikinci örneğimiz bitti. 4 sırada bitiyor örneğimiz. Şimdi diğer örneği şu aralara denk getireceğiz. Ama arada bir sıra gidip ve geleceğim düz olarak. Yani bu sıra hep bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Hiç artırma kesme işlemi yapmadan düz olarak örüyorum. Ve tersini geleceğim tekrar. Evet, tekrar ön yüze geldik. Şimdi şu arada olacak şekilde 9 ilmek örüyoruz. Demin 4 ilmekle başlamıştık. Şimdi 9 ilmekle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Artırıyorum. Sola doğru kesiyorum. 8 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu örnekler arasındaki sayımız hep 8.
kesiyorum. 3 4 5 6 7 8 artırıyorum, kesiyorum. Sonumuzda da 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bu ikinci örneğimizde de başımızda ve sonumuzda 9'ar ilmek kalıyor. Şimdi tekrar tersine gidiyoruz. Şimdi tekrar ön yüzümüze geldik. Bakın modelimiz de çıkmaya başladı. İkinci deliklerimizi de yapacağız. Bu sıra zaten örneğimiz bitiyor. 2 4 6 7 tane ördüm. Önce sağa doğru kesiyorum. Artırıyorum. Bir tane örüyorum. Artırıyorum. Sola doğru kesiyorum. Arada 5 ilmeğimiz 2 3 4 5. Önce sağa artır, bir tane ör, artır, sola doğru kes. Örneğimiz bu şekilde. Arada da 5 ilmeğimiz var. 1 2 3 4 5. Şu kestiğimiz ilmek hariç. Artır, kes. Ondan sonra 2 4 5 ilmeğimiz var. Tekrar kesiyoruz. Artırıyoruz. Bir örüyoruz, artırıyoruz. Ve şu ilmeklerimizi düzelterek kesiyoruz. İlk örneği yaparken 4 ilmek örüp artır kes yapıyoruz. Örneğimiz bittikten sonra arada bir sıra düz gidip geliyoruz. Bu arayı daha da açabilirsiniz. 2-3 kere de gidip gelebilirsiniz. İlk örneğimiz 4 ilmek ördükten sonra ikinci ilmeğimiz 9 ilmek ördükten sonra kuruluyor. Böyle böyle etek boyumuz olana kadar devam edeceğiz. Şu etek boyumuz da yeterlidir. Ben kenardan, yani şu ilk örnekten 1 2 3 4 5 tane yaptım. Arada da 4 tane oldu. Örneğimiz de şu şekilde. Şimdi normalde örnekler arasında 2 sıra düz yapıyorduk ama bitirirken 4 sıra düz yaptım. Yine kesme işlemini aynı kolda yaptığımız gibi biraz gevşek olarak keserek bir ters bir düz kesiyorum. Bir düz örüyorum, ilk ilmekten geçiriyorum. Bir ters örüyorum, ilk ilmekten geçiriyorum. Aynı ebatlarda da arka parçamızı, eteğimizi ve üstümüzü örüp bitirelim elbisemizi arkadaşlar. Dikmesine geçelim. Şöyle çok sıkmadan etek ucunu kesiyoruz. Evet, elbisemizin kesmelerini bitirdim. Arkayı da ördüm aynı şekilde. Ters tarafından böyle hafiften ütü yaptım. Yani şu kıvrılmalarını
önleyebilmek için hafiften tersinden de ütüledim. Şimdi yan dikişlerini yapalım. Ben yine tığla dikmeyi tercih ediyorum. Tabi iğneyle de dikebilirsiniz. Evet. Ben diğer tarafı da diktim. Şöyle şu şekilde. Yakama da 3 tane düğmemi diktim. Şimdi şöyle bir güpür dantel gibi, fakat çok sert olmayanlardan, yani şöyle şekil alabilecek, çok fazla sert dilimleri olanları tercih etmeyin. Dikerken biraz zorlanılıyor çünkü. Şimdi bunu yakamıza şöyle şu haroşanın dibinden itibaren şöyle içine payını koydum. Hatta şöyle yapalım, tam dilim çıksın.
etrafına dikeceğiz. Dikerken de şöyle elimle hafif hafif pile vererek. Şimdi önce şunu bir şuraya bir tutturayım. Şimdi yakamın tam şu haroşanın dibinden başlıyorum dikmeye. İsterseniz önce iğneleyebilirsiniz ama şöyle yani eşit aralıklarla pile yaparak da gidebilirsiniz. Evet, bu şekilde bütün yakanın etrafını dikeceğiz. Etek ucuna da ben şöyle düz olarak diktim ama siz yine isterseniz pile de verebilirsiniz buraya. Şöyle dikerken şu ilk pardon son kestiğimiz sıradaki düze denk getirerek şöyle ben elimde diktim ama isterseniz makinede de dikebilirsiniz burayı.
Dikişimiz bitti. Ben koluna yine aynı şekilde dantelimden geçirdim. Şimdi şu koluna da geçireceğiz beraber. İster çatalı iğnesiyle geçirebilirsiniz, isterseniz şöyle yün iğnesiyle. Şimdi tam şu ortayı buluyorum kolumuzun. Şuradan başlıyorum geçirmeye. Şimdi aynı şekilde beline de geçirdim. Şöyle dantelimi düzelterek böyle büyükçe bir fiyonk yapıyorum. Evet arkadaşlar, elbisemiz bitti. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.